Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mevsimin en sevilen lezzetlerinden birisi olan pazı sarması tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. Genişçe bir kabın içine 200 gram dana kıyması alıyoruz. Üzerine küçük bir şekilde doğradığımız 2 adet büyük boy soğan, 4 diş sarımsak ve 2 yemek kaşığı da karışık domates, biber salçası karışık olarak ekliyoruz. Kıymamız fazla yağlı olmadığı için bir çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı sumak, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve yine bir çay kaşığı karabiber olacak şekilde baharatları ekliyoruz. Elinizin altında varsa bir yemek kaşığı sıvı sumak ekşisi ya da bir yemek kaşığı nar ekşisi benim koyduğum gibi ilave edebilirsiniz. Başta nane olmak üzere sevdiğiniz diğer baharatları pek tabii ki kullanabilirsiniz. Kaşıkla değil, elimizle pirinci ekledikten sonra birkaç dakika iyice karıştıracağız. 1,5 su bardağı olacak şekilde de pirinç ekliyorum. Pirinçleri yıkadım ve ilave ettim. İçine kıyma koymadan sadece pirinç ölçüsünü 2 bardağa çıkararak zeytinyağlı da yapabilirsiniz bu tarifi. Ve evet, 2 bağ pazıya ihtiyacımız var. Tam ölçüdür az önce vermiş olduğum iç harç ölçüsü. Pazardan her bağını 5 TL'ye satın aldım. Taze ve güzel görünüyorlar. Şimdi bunları bol suyun içinde iyice yıkadıktan sonra saplarından ayıracağım. Bu aşamada büyükçe bir tencereye bolca su doldurup ocağıma yerleştirdim. Pazıların saplarını kesmeye başladım. Şimdi bu saplar emin olun yapraklarından çok daha lezzetli. Dilerseniz sarmanızı yaparken kullanabilirsiniz. Ya da dilerseniz böyle birkaç aslında bilindik ama pek yapmadığımız tarif var. O tarifleri en azından bir tanesini videonun açıklamalar bölümüne eklerim. Sizler de ona göre istifade edersiniz. Şimdi en kısa aşamaya geçiyoruz. Pazıların haşlanması bölümüne. Şimdi boş bir tencere görüyorsunuz. Bunun içine buzdolabında soğuttuğum soğuk suyu ekliyorum. Ve tabii ki tencerenin altını açmıyorum. Çelik tencere kullanmamın nedeni suyun daha uzun süre soğuk kalmasını sağlamak. Dondurucumda buz yoktu. Eğer varsa buzda atabilirsiniz. Ve diğer tarafta altını açtığım ve artık kaynamış olan tenceredeki su var. Şimdi bu suda pazıları haşlayacağım. Ancak haşlama dediğimiz şey bazen duyuyorum böyle 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Öyle değil arkadaşlar. Maksimum 10 ya da 15 saniye bu kaynar suyun içinde tutacağız. Ocağımın altı bu aşamada açık. Evet, 10 saniye tuttuktan sonra böyle her tarafına su geldikten sonra hemen kevgirimle çıkarıp kenardaki soğuk suyun içine daldırıyorum. Evet, bu suyun içinde birkaç dakika kalacak. Sonrasında yine kevgirimle süzeceğim. Yeniden yerleştiriyorum. Yine şöyle 10 saniye kadar, maksimum 15 saniye tuttuktan sonra yine soğuk suyumun içine daldırıyorum. Neden şokluyoruz? Birincisi rengi, güzelliğini korumaya devam ediyor. İkincisi vitamin değerini kaybetmemiş oluyor şoklama yaptığımız için. Ve son olarak da eğer soğuk suyun içine koymazsak bu sıcaklıkta yapraklar beklediği sürede de fazlasıyla yumuşayacaklardır ve böylece hemen sarma aşamasında ya da pişme aşamasında yırtılacaktır. Son olarak sapları yerleştiriyorum. Sapları bir 4-5 dakika olacak şekilde kaynatalım ve sonrasında süzerek alalım. Toplamda pazıları kaynatmak ve soğuk suda şoklamak 3-4 dakika gibi az bir zamanımı aldı. Bu yüzden iç harcını öncesinde hazırladım. Evet, pazılar da artık hazır olduğuna göre sarma işlemine başlayabiliriz. Birkaç farklı şekilde sarabilirsiniz. Sarmanın da kendine göre püf noktaları var. Bu yüzden videomu dikkatli bir şekilde takip ederseniz memnun olurum. En önemli püf noktası pazıların bu ortasındaki damarların eğer böyle orta boy bir yapraksa muhakkak bıçağınızın sapıyla ezmelisiniz. Gerek sararken gerek de yerken ki damarlar daha geç pişecektir size problem oluştururlar. Ama böyle herhangi bir ağırlıkla ezerseniz
inceleyeceği için kolayca işinizi görürsünüz. Kendi yörenizin sarma şekline uygun bir şekilde, dilerseniz böyle küçük boy, dilerseniz daha uzun, ince bir şekilde ya da daha böyle baş parmak kalınlığında hazırlayabilirsiniz. Evet, ortadaki büyük damarı bıçağın arkasıyla ezdikten sonra o damarla paralel olacak şekilde iç harcını koyuyorum ve kolayca sarıyorum. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da pazıların damarlı olan bölümüne iç harç koyuyoruz. Yani bu ezdiğimiz bölüme. Diğer pürüzsüz olan, parlak olan bölüm dışarıda kalacak. Mantık olarak asma yaprağıyla yaptığımız sarmalardan farklı değil. Ortadaki o kalın damarın yönünde, yani ona paralel olacak şekilde iç harcınızı koyarsanız daha güzel bir şekilde sararsınız. Ne kadar iç harç koydunuz derseniz ben 1 tatlı kaşığı koydum. Diğer taraftan çok büyük yapraklar olabilir. O yapraklarda da bu üstteki damarı kolay bir şekilde bıçağınızla kesip kenara ayırabilirsiniz. Çünkü esseniz bile yine biraz sert kalacaklardır. Bu çok büyük yaprakları da 3'e ayırabilirsiniz. Önce iç harcı hapsederseniz yapraklarla, sonrasında sararsanız pişme sırasında daha az dağılma ihtimali olur. Tam da anlatmak istediğim şeyi şimdi gösteriyorum. Evet, kapattım. Kenarları içeri doğru kıvırıyorum ve sarıyorum. Diğer taraftan çok büyük pazı yapraklarınız da olabilir. Aynen şu an benim serdiğim gibi. Bunlarla hiç uğraşmayıp direkt boydan boya ortadaki uzun damarı çıkarıyoruz. Ve sonrasında istediğiniz boyutlarda keserek hızlıca hazır edebilirsiniz. Evet, pazıları sarma işlemini tamamladım. Şimdi artık tenceremize yerleştirmeye geldi. Bu görmüş olduğunuz sapları az önce haşlamıştık. Dilerseniz bunları tencerenizin zeminine koyabilirsiniz. Ama ben bunlarla ilgili daha farklı bir tarif düşündüğüm için bu yüzden onu şu an kullanmayacağım. Büyükçe bir soğanı yuvarlak şekilde doğruyoruz ve tenceremizin zeminine yerleştiriyoruz. Bunlar hem böyle altını tutmaması için, dibini tutmaması için yardımcı olacak. Özellikle suyu bittiği zaman. Hem de çok ayrı, çok güzel bir lezzet katacak. Pazıları boyutlarına göre soğanların üzerine yerleştiriyorum. Biraz zeytinyağı, biraz sarımsakla haşladığım pazıları biraz tuzla küçük doğrayıp zeytinyağlı olarak sundum. Bu arada artık pazıları yerleştirdikten sonra bir sos hazırlayacağım üzerine. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 2 diş de sarımsak ekliyorum. Evet, sarımsağı rendeleyebilirsiniz tabii. Sarımsakları ekledikten sonra ocağa yerleştireceğim. Fazla değil, şöyle 1-2 dakika sarımsaklar yanmayacak ama özellikle salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım 1-2 dakika. Sonrasında üzerine 2 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla fazla değil, sıcak su ekliyorum. Ve kaynamasını bekliyorum. Hemen 1-2 dakika içinde kaynayacak. Altını kapatıyorum ve sosum hazır olmuş oluyor. Önce pazı tenceremin üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında biraz ekşi sevdiğimiz için 1 yemek kaşığı nar ekşisi ya da elinizin altında az önce de dedim varsa sıvı sumak ve bir ağırlık kapatacağız üzerine. Ancak böyle dolma taşını kullanmayı çok seviyorum ama pazılara dolma taşı kullanmayın, çok ağır oluyor, ezilirler. Bunun yerine çok küçük boy bir tencerenizin en hafif
kapağını kullanabilirsiniz. Amaç burada kaynarken hareket etmesinler. Evet, az önce hazırlamış olduğumuz sosu pazıların üzerine gezdiriyorum ve ocağa yerleştireceğim. Sarmaların hizasından bir parmak kadar aşağıda olacak. Tam hizasında yapmayın, fazla yumuşak olur. Bu arada tencerenin kapağı öbür küçük kapaktan dolayı kapanmadığı için yine hafif diyebileceğim bir tabak koydum. Eğer porselen koyacaksanız yine en hafif olanı tercih edin. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, yani şöyle 2-3 dakika, ve bakın kaynadı. Hemen altını sonuna kadar kısıyorum. Ocağımın orta gözünde bu arada tencerem. 25 dakika pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda kapağını kaldırıyorum ve koyduğum tabağa kaldırıyorum daha doğrusu. Tekrar kapağını kapatıp bir 10 dakika kadar daha pişiriyorum. Bu aşamalarda mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Evet, artık ocaktan aldım. Şöyle bakıyorum, suyunu çekmiş. Şimdi iyice bir dinlenmesi lazım. Ancak ben çekim yaptığı için dinlenmeden size göstermek durumunda kaldım. Ve genişçe bir tabağa ters çeviriyorum. İşte son hali, görüntüsü bu. Nasıl görünüyor? Sizler için iyi bir tariftir diye düşünüyorum. Fikir olmuştur bazı şeyler diye umut ediyorum. Sizler pişirdikten sonra mutlaka en az bir 40-50 dakika tencerede dinlenmesini bekleyin. Evet, böyle güveç tabağına koymak istedim. Üzerine isteğe bağlı olarak yoğurt koyarak servis edebilirsiniz. Kenarında da biraz su vardı, dolmanın suyu. Onu da gezdirdikten sonra biraz yoğurt koyarak afiyetle soframa götürüyorum. Beni dinlediğiniz ve videomu dikkatle takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek nasip olur umarım. Kendinize iyi bakın, hep sağlıklı kalın. Sofranız hep bereketli ve dostlarınız hep bol olsun. Hoşça kalın.